Merhaba sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'i inceleyeceğiz. 1451 yılında tahta çıkan ve sadece 2 yıl sonra İstanbul'u fethederek tarih sahnesine adını altın harflerle yazdıran bu büyük liderin hayatını, başarılarını ve mirasını detaylarıyla ele alacağız. Fatih Sultan Mehmet'in stratejik dehası, askeri başarıları ve kültürel katkıları hakkında merak edilen her şeyi bu videoda bulabileceksiniz. Hazırsanız, tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Fatih Sultan Mehmet'in gençliği ve tahta çıkışı, 1432 yılında Edirne'de doğan 2. Mehmet, henüz küçük yaşlardayken eğitimine büyük bir önem verilmiştir. Babası 2. Murad'ın yanında aldığı eğitimle, ileri düzeyde matematik, coğrafya, astronomi ve askeri strateji dersleri almıştır. Ayrıca, dönemin önemli İslam alimlerinden dersler alarak dini bilgilerini de geliştirmiştir. 2. Mehmet, henüz 12 yaşındayken, babasının tahttan feragat etmesiyle ilk kez tahta çıkmıştır. Ancak, bu dönemde yaşanan iç ve dış tehditler nedeniyle 2. Murad tekrar tahta dönmek zorunda kalmıştır. Genç Mehmet için bu süreç büyük bir deneyim kazanma dönemi olmuştur. Tahta ikinci kez çıkışı ise 1451 yılında babasının ölümüyle gerçekleşmiştir. 2. Mehmet'in yeniden tahta çıkışı, Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir dönüm noktası olmuştur. Genç yaşına rağmen, güçlü karakteri ve kararlılığıyla dikkat çeken 2. Mehmet, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Tahta çıktıktan sonra yaptığı ilk icraatlar ve İstanbul'u fethetme planları, onun nedenli büyük bir lider olacağının işaretlerini vermiştir. İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in en büyük başarısı olan İstanbul'un fethini ele alacağız. 1453 yılında gerçekleşen bu tarihi olay, Osmanlı İmparatorluğu'nu dünya sahnesinde önemli bir güç haline getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet, tahta çıktıktan kısa bir süre sonra, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u fethetmeyi kendine hedef olarak belirlemiştir. Bu amaç doğrultusunda stratejik hazırlıklar yapmış ve dönemin en ileri askeri teknolojilerini kullanarak büyük bir ordu kurmuştur. Bu hazırlıkların en önemlisi, döktürdüğü devasa toplar olmuştur. Bu toplar, Bizans surlarını aşmada büyük bir rol oynamıştır. 6 Nisan 1453'te kuşatma başlamış ve yaklaşık 2 ay süren şiddetli çatışmalar sonunda, 29 Mayıs 1453'te Osmanlı ordusu İstanbul'a girmiştir. Bizans İmparatorluğu'nun son direnişleri de bu tarihte sona ermiştir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethiyle sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmekte kalmamış, aynı zamanda Doğu Roma İmparatorluğu'nun sonunu getirerek Orta Çağ'ın kapanıp Yeni Çağ'ın başlamasına da öncülük etmiştir. İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasını ve liderlik yeteneklerini tüm dünyaya göstermiştir. Fethin ardından, şehir yeniden yapılandırılmış ve Osmanlı'nın başkenti olarak büyük bir kültürel ve ekonomik merkez haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in vizyonu ve cesareti, İstanbul'u dünya tarihinin en önemli şehirlerinden biri haline getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in reformları ve kültürel katkıları, bu büyük lider, sadece askeri başarılarla değil, aynı zamanda imparatorluğunun modernleşmesi ve kültürel zenginleşmesi için yaptığı çalışmalarla da tanınır. İstanbul'un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet şehirde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatmıştır. Şehir, bir yandan Osmanlı'nın başkenti olarak güçlendirilirken, diğer yandan da büyük bir kültürel merkez haline getirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet, farklı dinlere ve kültürlere hoşgörü göstermiş, şehirdeki Rum, Ermeni ve Yahudi nüfuslarının güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamıştır. Eğitim ve sanat alanında da önemli adımlar atan Fatih Sultan Mehmet, medreseler, kütüphaneler ve sanat atölyeleri kurdurmuştur. İstanbul Üniversitesi'nin temelleri de bu dönemde atılmıştır. Ayrıca, dönemin en önemli bilim insanları ve sanatçıları, Osmanlı Sarayı'na davet edilerek, bilimsel ve sanatsal çalışmalar teşvik edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in en önemli kültürel projelerinden biri, Topkapı Sarayı'nın inşası olmuştur.
Bu saray, sadece bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda sanatın ve bilimin merkezi olarak da işlev görmüştür. Sarayın içinde yer alan hazine ve kütüphane, dönemin en değerli eserlerini barındırmıştır. Fatih Sultan Mehmet, İslam dünyasının yanı sıra Batı dünyasıyla da ilişkilerini güçlendirmiştir. Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi dillerde eğitim almış olan bu büyük lider, Batı'nın bilimsel ve kültürel birikiminden faydalanmış, aynı zamanda kendi imparatorluğunu da bu birikimle zenginleştirmiştir. Onun döneminde Osmanlı İmparatorluğu, Doğu ve Batı kültürlerinin buluştuğu bir merkez haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in mirası ve ölümü, Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılında yeni bir sefer için yola çıkmışken Gebze yakınlarında hayatını kaybetmiştir. Ölümü, Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir yas ve üzüntüyle karşılanmıştır. Onun ardından gelen padişahlar, Fatih'in mirasını devam ettirerek Osmanlı İmparatorluğu'nu daha da genişletmiş ve güçlendirmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in en büyük mirası, şüphesiz ki İstanbul'un fethi olmuştur. Bu fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü ve etkisini arttırmış, Doğu ile Batı arasında bir köprü olmasını sağlamıştır. Ayrıca, İstanbul'un fethi, Avrupa'da Rönesans hareketlerinin başlamasında önemli bir rol oynamıştır. Fatih Sultan Mehmet'in reformları ve kültürel katkıları, Osmanlı İmparatorluğu'nun bilim, sanat ve eğitim alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmesine olanak sağlamıştır. Onun kurduğu eğitim kurumları ve kültürel merkezler, yüzyıllar boyunca Osmanlı toplumunun gelişimine katkıda bulunmuştur. Fatih Sultan Mehmet, sadece Osmanlı İmparatorluğu için değil, dünya tarihi için de önemli bir figürdür. Onun askeri dehası, stratejik vizyonu ve kültürel hoşgörüsü, günümüzde bile hayranlıkla anılmaktadır. Fatih'in hayatı ve başarıları, tarih kitaplarında ve akademik çalışmalarda hala incelenmekte ve tartışılmaktadır. Sonuç olarak, Fatih Sultan Mehmet'in mirası, onun liderlik yetenekleri, askeri başarıları ve kültürel katkılarıyla şekillenmiştir. Bu büyük liderin hayatını ve mirasını anlatmaya çalıştığımız bu video umarız ki sizin için ilgi çekici ve bilgilendirici olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'i daha iyi tanıdığımız bu yolculuğun sonunda, onun tarihimizdeki yerini bir kez daha takdir ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugünkü videomuzda Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hayatını, başarılarını ve mirasını detaylı bir şekilde ele aldık. Genç yaşta tahta çıkan ve kısa sürede imparatorluğu büyük zaferlerle tanıştıran bu büyük liderin askeri dehası, reformcu kimliği ve kültürel katkıları Osmanlı tarihine altın harflerle yazılmıştır. Umarım Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlattığımız bu video sizin için hem bilgilendirici hem de ilham verici olmuştur. Onun hayatından çıkarılacak birçok ders ve alınacak ilhamlar, bizlere geçmişin büyüklüğünü ve geleceğe nasıl yön vermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca, bu büyük lider hakkında daha fazla bilgi edinmek veya görüşlerinizi paylaşmak isterseniz, yorumlar kısmında bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.